Merhaba, ben Leyla Yıldız. Bugün YouTube'a giriş videomu yapmak istiyorum. Öyle çok random bir şekilde gelişti. Geldim böyle mutfağa. Dedim ki bir şeyler yemeliyim. Saat sabahın 5'i. Böyle konuşma tadında bir şey olmasını istiyorum. Tam olarak böyle bir konu işlemeyeceğim. Biraz kendime dair konuşmak istiyorum. Biraz daha geleceğe dair, biraz stres, biraz farklı şeylere dair konuşmak istiyorum işte. Öyle gelince sabah sabah bir düşünme tuttu beni ve ben de dedim ki bunu paylaşmalıyım. Yani çünkü hani benim gibi bir sürü insan olabilir. Benim gibi düşünen insanlar olabilir. En azından benim gibi düşünen insanlara bir şeyler katmalıyım diye düşünüyorum. Yani bu videoyu kim izleyecek, kimin karşısına çıkacak bilmiyorum. Ama izlemenizi istiyorum. Sabah buraya geldim saat 5. Böyle bir şeyler yemek istedim. Sonra yedim de bu arada. Düşündüm böyle boşluğa dalarsınız da sonra hani lokmanız ağzınızda kalır, çiğnemeyi duruyorsunuz falan düşünürsünüz ya, öyle bir şey yaşadım. Yaşamamdaki neden neydi, neyi düşünürken böyle bir duraklama yaşadım, onu da anlatmak istiyorum. Ben mezun bir öğrenciyim. Liseden mezun oldum. Yani geçen sene, aslında bu sene 2024'te mezun oldum, işte 12. sınıfı bitirdim. Ve sınava girdim. Üniversite sınavı benim için çok zordu. Çünkü ben 12. sınıfı açıktan bitirdim. Ve okulda dersleri görmemek, yetişememek biraz zordu. Neden açığa geçtiğimi sorarsanız o da biraz değişik bir olay da onu şu an anlatmayacağım. O şekilde daha zor bir süreçten geçtiğim için benim için üniversite sınavı çok zordu. Ve üniversite sınavına neredeyse hiç çalışmamıştım. O sıralar açıktan öğretim gördüğüm için bazı işlerde çalışıyordum. İşte garsonluk veya kasiyerlik, o tarz şeyler. İşte çalıştığım, kazandığım parayla birkaç tane kitap almıştım. Matematiğim çok kötü bu arada. Yani o kadar vasat değil ama ortalamanın da bir tık altında olabilir. Geliştirmek için onu kitaplar almıştım. Onu bitirmedim bu arada. Hala duruyor. Belki bu sene bitiririm, bilmiyorum. Onun dışında böyle birkaç bir şey almıştım. Sonra yılın sonuna doğru, işte tam sınava böyle 15-20 gün kala falan, ben bir ayıktım. Nasıl ayıktım? Ben o zamanlar işten ayrılmıştım. O zamanlar çalışmıyordum. Çalışmadığım için de hani ne yapabilirim? Boşum. Sabahtan akşama kadar iş yerinde bir şeye dikkatimi vermediğim için düşünüyordum. Düşündüğüm için de dedim ki madem evdeyim, madem hiçbir şey yapmıyorum, bari sınava odaklanayım. O şekilde işte kitap aldım yine. Set aldım. Bu arada parmaklarımı çıtlatıyorum çünkü konuşurken istem dışı yaptığım bir hareket bu. Sonra öyle kitap seti sipariş ettim. Böyle fasiküller, işte paragraflar, sıfırdan aktif matematik falan. Sıfırdan aktif matematik de şey bu arada. Böyle bildiğiniz artı eksiden başlıyorsunuz ve matematiğin, temel matematiğin ilerleyen konularına doğru gidiyorsunuz. Böyle kademe kademe bir şekilde. Onu da bitirmedim bu arada. Ya ben ne yapmışım bilmiyorum ama. Aldığım paragraf kitabını bitirdim bu arada. Şöyle şu kadar kalınlıkta bir kitaptı ve ben onu 20 günde bitirdim. Paragraf çözmek zaten çok kolay bir şey. Çünkü okuyorsunuz, okuduğunuz şeyden bir şeyler çıkarıp oradan size şıkkı işaretlemeniz bekleniyor. Böyle olunca da ben bitireyim yani. Çünkü zaten yaptığım başka hiçbir şey yoktu. Ben o kitabı bitirdim. Sonra sınava girdim. Ee, Sınav benim için yine zordu ama mesela paragraftan 32 soru geldi. O 32 sorudan 25'ini yapabilmiştim ve ben hayatım boyunca hiç paragraf çözmedim bir kere bile. Ona rağmen böyle bir sayı elde etmek güzel bir şeydi. Benim için güzel bir başarıydı. Ama tabii ki her şey paragrafla, Türkçe ile, temel matematikle vesaire bitmiyor. O yüzden bu sene bir yeri kazanamadım. Ya sıralamamı soracak olursanız da 800-900 binlerde bir şeydi. İşte sayısal sözleri ayırırsak yine daha detaylı konuşmak gerekir de şu an böyle bu tarz bir konuşmayla sizi sıkmak istemiyorum. O tarz bir şeydi. Sonra ben daha çok girişime yönelmeye çalıştım. Dedim ki madem bu sene yine üniversiteye gitmiyorum, biraz daha girişim. Asla akıllanmak yok. Asla ben bu sene daha sıkı çalışayım, İşte en azından bu sene üniversiteye gideyim demek yok. İçinizden bana sövdüğünüzü biliyorum. Ben de kendime çok sövüyorum. Ama sövmeyin. Siz kendinizi sövmeyin. Çünkü sonuçta bir yerden
bir şey yapamasanız başka bir yerden size başka bir fırsat çıkıyor. Ben o sıralar işte çevirmenliğe yöneldim. Çevirmenlik, ne çevirmenliği diye sorarsanız öyle random bir şekilde evden, bilgisayardan başladım o şekilde. İlk başta para kazanmıyordum neredeyse. Böyle bayağı bir 2 ay falan çalıştım. Bir sürü şey yaptım ama para kazanmadım. Sonra yavaş yavaş para kazanmaya başladım ve bu yolda ilerlemeye başladım. Şu an ortalama bir gelir elde ediyorum. Ama bana yetiyor. Ve bir yandan da sınava çalışmaya çalışıyorum. Ve artık daha ciddiye almaya başladım. Şu an 24 mü 23 mü Aralık. Ve geriye ne kadar zamanım kaldı? Çok az zamanım kaldı. Ama temel şeyleri yapabilirim diye düşünüyorum. En azından TYT'yi. AYT olmasa bile. Ve benim dil olarak Rusçam ve İngilizcem var. Hangisinin daha üst düzey olduğunu bilmiyorum. Ama belki oradan da ilerleyebilirim diye düşünüyorum. Emin değilim. Ama sonuç olarak sizin de strese girmenize gerek yok. Bu bir sınav sonuçta. Ve hani hayatınızı belirleyen şey bu değil. Bir sürü kurs var. Benim tanıdığım bir sürü insan var. Atıyorum hemşire olmuş, öğretmen olmuş. Sonradan gitmiş güzellik eğitimi almış. Güzellik merkezlerinde çalışmaya başlamış. Yani bu tarz şeyler var. Yani üniversite sizin tamamen ilk tercihiniz olmamalı. Üniversiteyi tercih edeceksiniz. Tabii ki bütün zamanınızı, bir sürü şeyinizi vereceksiniz çalışmak ve kazanmak için. Çünkü hiç çalışmadan kazanamazsınız. Ama hani tek odaklanmanız gereken şeyin bu olduğunu düşünmüyorum. Arka planda gidin, eğitim alın, bir şeyler yapın, bir şeyler yapmaya çalışın. Atıyorum sosyal medyada mı kendinizi ifade etmek istiyorsunuz? Edin. Atıyorum kitap mı yazmak istiyorsunuz? Yazın bu arada. Mesela şu an yayınlayacak bir bütçeniz olmayabilir, bastıracak bir bütçeniz olmayabilir ama bastıracak bir bütçeniz ve yayınlayacak bir paranız olduğunda da o kitabı yazacak, o kitabı oluşturacak hayal gücünüz olmayabilir. Şarkı mı yazmak istiyorsunuz? Yazın. Şiir mi yazmak istiyorsunuz? Yazın. Yayınlamak mı istiyorsunuz? Yayınlayın. Şu an olanaklarınızın olmaması şu an kendinizi geliştiremeyeceğiniz anlamına gelmez. O yüzden elinizden ne geliyorsa şu an yapmanızı öneriyorum ve dediğim gibi üniversite sizin tek planınız ve tek tercihiniz olmamalı. Kendinize başka değerler de atamalısınız. Dediğim gibi çalışın. Ben mesela şu an çalışıyorum. Mesela siz de yan plandan başka bir yerden yarım günlük işlerde çalışabilirsiniz. Kendi üniversite kitaplarınızın parasını karşılayabilirsiniz. Veya dediğim gibi yabancı dil kurslarına gidebilirsiniz. Size yararlı olacak şeyler bunlar. Veya güzellik sektörüne girebilirsiniz ve yine parmaklarımı çıtlatmaya başladım. Çok özür dilerim. Mesela atıyorum o tarz yerlerde eğitim alabilirsiniz. Atıyorum aşçılık eğitimi. Bu tarz şeyleri alıp hayatınızın bir noktasına devam edebilirsiniz. Sonuçta üniversite kesin değil. Şu an bizim için kesin değil. Yani başka bir yerde yaşasaydınız, başka bir senaryo olsaydı evet kazan, çalış, kariyer yap. Bu kadar basitti ama işte kazan çalıştan sonra mezun oluyorsun. Mezuniyetten sonrası biraz iş bulmanız zor. O yüzden dediğim gibi arka planda sizin yine bir şeyiniz olmalı yani uğraşınız olmalı. Eğer uğraşınız varsa atıyorum ressamsınız. Başka bir şeyler yapıyorsunuz. Başka bir yeteneğiniz var. Ya da örgü örüyorsunuz. Girişim yapın. Mesela örgü mü örebiliyorsunuz? O zaman örün, satın. Ya demesi kolay olduğunu biliyorum. Ama sonuçta hani küçük bir yerden başlasanız da bir noktada ilerleye büyüyeceksiniz. Ya söylediğimiz şeyler çoğu insana çok saçma gelebilir. Ya çoğunuz şey diyebilirsiniz. Ya ne boş konuştun, ne boş yaptın. Sanki dediğin şeyler çok mu kolay, yapması çok mu kolay? Hani biz hepimiz yetenekli olmak zorunda mıyız? Dediğim gibi yetenekli olmak zorunda değilsiniz. Doğuştan yabancı dil bilerek kimse doğmuyor. Doğuştan yetenekli kimse doğmuyor. Dünyaya gelmiyor. Dediğim gibi yetenekler sonradan kazanılan şeyler. Hayatınızın size kattığı değerlerle alakalı şeyler. Mesela hayatınız size renkli bir dünya verir.
güzel bir ressam olursunuz, güzel bir yazar olursunuz. Bu tarz şeyler. Tabii ki ben size buradan ilerleyin, sadece buraya yoğunlaşın demiyorum ama dediğim gibi arka planda da bir şeyleriniz olsun yani. Bugün böyle bir tık stres olanları, bir tık endişe duyan insanları anlamak istedim. Biraz onlara ses olmak istedim. Yanlarında olduğumu bilmelerini istedim. Sonuçta tanışmasak da, birbirimizi görmesek de, konuşacak kimseniz olmasa da böyle karşınızda sizin bir arkadaşınız, bir ablanız, bir kardeşiniz olarak sizinle konuşmak istedim. Dediğim gibi ben stres oldum. Hala da oluyorum. Siz de oluyorsunuz. Büyük ihtimalle hayatınızın devamında da olmaya devam edeceksiniz. Ama bunu hafifletebilirsiniz. Ve istediğiniz şeyler için çalışmayı öğrenmelisiniz. Ne kadar çalışsanız da bir noktada dediğim gibi tek şeye odaklanmayın. Hayatınız bir şeyden ibaret değil. Arka planda iki tür şey yapabilirsiniz. Şu anki gördüğünüz insanların hepsi bu alanda kendini geliştirmiş insanlar. Benim hayatımdaki dediğim, örnek verdiğim insanlar da dediğim gibi üniversite kazanmış, gitmiş, okumuş, olmamış, belki başka bir yerden eğitim almış. Şu an hayat güzel paralar kazanıyor. Hayat çok güzel. Öyle yani. Bir arkadaşım daha var. Garson olarak başladığı işte şu an müdürlük yapıyor. Ayda 50K'yı buluyor maaşı. Ve hani oraya sadece normal bir şey olarak, garson olarak gitti. Çalıştı, kazandı, ilerledi, büyüdü. Dediğim gibi hani tek bir alandan ilerlemeyin. Ve hayatınız üniversiteden ve üniversite sınavından ibaret değil. Ben 2. kere giriyorum. Bu sene olmazsa 3. kere de girebilirim. Belki istersem 20 yaşında, 25 yaşında bir daha girerim. İnsanlar 2. 3. üniversitelerini okuyor. Ve siz daha ilk senenizde 2. kere mezuna kaldınız diye hayatınızın çok kötü gittiğini, depresyona girmeniz gerektiğini düşünmeyin. Dediğim gibi insanlar 30 yaşında üniversiteye geliyor ve siz daha gençsiniz, daha yeni mezun oluyorsunuz. Veya mezun oldunuz, atıyorum 3. 4. sınava girişiniz. Ne var yani? Sonuç olarak şöyle düşünün. 4 kere sınava girdiniz değil mi? 4 sene sizin için çok kayıp gibi geliyor. Ama mesela 3. sınavdan sonra sınava girmeyi bıraktınız. 3. kezden sonra mezuna kalmayı bıraktınız. Gittiniz atıyorum random bir yerde garson olarak çalıştınız. Random bir yerde kasiyer olarak çalıştınız. Hayatınızı birazcık düşük standartla yaşamak zorunda kaldığınızı varsayalım. 50 yıl böyle geçecek mi? Hadi 50 olmasın, 40 yıl. Sonuçta 40 yıl sonra bir yerden emekli olacaksınız. 40 yılınızı bu şekilde geçirmeye değer mi? Bunu düşünün. Ben mesela mezuna kalacağımı düşündüğümde, öğrendiğimde mesela puanlarım açıklandığında çok korkmuştum. Ama işte sonradan düşündüm ve dedim ki yani bence hayatımı 35-40 yıl güzel sürdürmek için 2 sene küçük bir bedel. Veya 3 sene, 5 sene hiç önemli değil. Bu kadar az zamanı hayatınızın geri kalanını güzel yaşamak için harcamakta bir sorun olduğunu görmüyorum. Dediğim gibi sonuçta üniversite ilk planınız olmasa da bir yerde lazım olan bir şey. Üniversite sizi geliştirecek, sizi yeni insanlarla tanıştıracak. Güzel yerlere gelebileceğiniz, kendi kişisel gelişiminizi tamamlamakta güzel bir ilerleme kaydedebileceğiniz bir alan. O yüzden ne kadar iyi bir meslek sahibi olsanız da, ne kadar güzel paralar kazansanız da bir noktada üniversite deneyimini edinmenizi isterdim. Ben de gitmek istiyorum, yapmak istiyorum, bu deneyimleri edinmek istiyorum. Ben bunları nereden biliyorum? Benim de ablam var, üniversiteye gidiyor ve benimle bu deneyimleri paylaştı. Ve ben de dedim ki ne olursa olsun, hani ne zaman olursa olsun kendime bu değeri katmalıyım. Öyle, bugün sizi daha fazla strese sokmuş olduysam çok özür dilerim. Stresinizi biraz aldıysam ne mutlu bana. Ve gerçekten uzun konuştuysam özür dilerim. Ama böyle konuşma tadında bir şeyler olmasını istedim. Bugün YouTube'a girişimin ilk videosu. Daha önceden kısa kısa videolar yayınlamış olsam da bu ilk uzun videomuz, ilk uzun iletişimimiz. Sizi seviyorum. Şimdiden bana destek olan, benim için iyi dileklerde bulunan insanlara çok teşekkür ediyorum. Benim yanımda olmasaydınız, beni bunun için cesaretlendirmeseydiniz ben bugün bu videoyu çekiyor olmayacaktım. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Saat 5:30. Yatma zamanı geldi bence. Görüşürüz.
Bir daha görüşmek üzere.